Tulsa King 3. sezon, Dwight ve Don Myers arasındaki güç, servet ve statü mücadelesini sürdürüyor. Ancak bunu 4. bölüm Staring Down the Barrel'da ilham vermeyen bir tempoda yapıyor. Şiddetli çekişme bu sezonda hızla gelişti ve ilk 3 bölümde dizide yüksek bir heyecan yarattı. Ancak bu yoğun ton, Tulsa King 3. sezonunun ilk dolgu bölümünde biraz etkisini kaybetmeye başlıyor. Bonteg viski servetini kaybeden Dwight ve rengarenk ekibi onu geri almak için hiç vakit kaybetmiyor. Bununla birlikte bölüm oraya ulaşmak için çeşitli yardımcı karakterlerin birebir dinamikleri arasında savruluyor. Bu sahneler ilk 3 bölümün son sürat temposundan sonra çok ihtiyaç duyulan rahatlama anlarını yaşatıyor. Ancak nihayetinde Tulsa King 3. sezon 4. bölümü aşırı cilalı ve kesik kesik hissettiriyor ve bu da izleyicinin akıcılık, derinlik ve keyif hissini öldürüyor. Ekran süresinin büyük bir kısmı Bodhi'nin bilgisayar ekranının önünde oturup diğer karakterlerle bir yapay zeka pazarlama dolandırıcılığı hakkında konuşmasına ve Don Myers'ın içkilerinden bazılarını sanal olarak çalmasına ayrılmış. Tyson'ın karakterinin bu sezon daha ciddiyetsiz ve sevimsiz hale geldiği konusunda çok fazla söylenti var. Ancak babasının bir zamanlar bir ekiple birlikte çalıştığını fark etmesi, onları birbirine yaklaştıran akıllıca bir hamleydi. Gerekli olup olmadığı ise bambaşka bir konu. Tulsa King 3. sezon hızla aşırı dolu ve karmaşık hale geliyor. Bu sezonki gelişmelerden birkaçı, 4 bölümün ardından biraz kafa karıştırıcı. Armand hala ortalıkta yok, ancak Dwight endişeli görünmüyor ve Armand, geçen sezon Thrasher uğruna kendini rezil edip Dwight'a ihanet etmesine rağmen kendisinin bir muhbir olmadığını iddia ediyor. Bunu nasıl unutmuş olabilir ki? Tulsa King 3. sezon 3. bölümde Dwight'ın yozlaşmış bir saatçiye mesaj göndermesini sağlamasının ardından Ajan Musso'nun etrafındaki gizem ve güvenilirlik de kaybolmaya başlıyor. Musso, Dwight hakkında her şeyi biliyor olsa da aralarındaki anlaşma için tam olarak ne planladığını hala açıklamıyor. Tanıştığı an, 2. sezon finalinde gergin bir hava yaratmış olsa da 3. sezonda henüz pek bir şey ortaya çıkmadı. Tulsa King'in oyuncu kadrosu 3. sezonla birlikte büyüyüp genişledi ve 2. sezondaki bazı yardımcı karakterleri koruyarak diziye her zamankinden daha destansı bir boyut kazandırdı. Ancak bu durum dizinin çıkarını olmayabilir. Çünkü odak noktası ilk 2 sezonda çoğunlukla Dwight'tan, bazıları daha az ilgi çekici olan çeşitli karakterlere dağılmış durumda ve bu da bazı izleyicileri caydırabilir. Tulsa King 3. sezon, genişleme modeliyle Yellowstone'a giderek daha çok benziyor. Ancak yardımcı karakterlerin artan rolleri, tartışmasız o kadar da eğlenceli veya ikna edici değil. Hatta, Tyson ve Margaret gibi bazı karakterlerin karakter gelişimleri, beklenmedik kişilik değişimleri ve belirsiz motivasyonlar tarafından zorlama ve yönlendirilmiş hissettiriyor. Her şey aşırı senaryolu hissettiriyor ve bu karakterlerin insani unsurlarını ortadan kaldırarak onlara daha çok pembe dizi karikatürlerine benzetiyor. Tulsa King'in son bölümü, önceki sezonlara göre tembel ve ilhamsız görünüyor. Don Meyer ailesi, Theo Montague'yu kendi evinde diri diri yakıp Tyson'ı fena halde dövdükten sonra Tulsa King 3. sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. Görünüşe göre bu ailenin mirası beyinden çok kas gücüne dayanıyor. Çünkü Dwight'ın viski servetini geri alması için gereken tek şey geçen bölümde Tyson'ı canlandıran ikiyüzlü striptizci Serenity'nin peşinden gitmesi ve hem ateş gücü hem de ölümcül bir tehditle ortaya çıkmasıydı. Cole'un Jeremiah'ın saygısını kazanma konusundaki bariz çaresizliği bu noktada oldukça tekdüze. Anlaşılan o ki, Jeremiah, izleyicilerin tahmin ettiği kadar şeytani değil ve Don Meyer çalınan içkiyi teslim etmezse, Dwight'ın Cole'u öldürmekle tehdit etmesinin ardından hayatını kurtarıyor. Daha güçlü bir sahne, Dwight'ı bu kararı kendisi vermeye zorlayabilir ve Don Meyer kararlılığını sürdürebilirdi. Bunun yerine Don Meyer teslim olarak tüm gerilimi söndürüyor ve anlatıldığı kadar soğukkanlı olmadığını ortaya çıkarıyor. Bu Dwight-Don Meyer çatışması hızla devasa bir sidik yarışına dönüşüyor ve dizi aynı anda bu kadar çok şey olup bittiği için biraz fazla abartılıyor olabilir. Çok fazla yan karakter var ve 4. bölümdeki geniş kadroyu haklı çıkaracak kadar aksiyon veya odaklanma yok. Bu son bölümü Tulsa King 3. sezonun ivmesini tamamen durduran, şişirilmiş ve hayal kırıklığını yaratan bir dolgu bölümünden başka bir şey yapmıyor.